Herkese merhabalar. Bu videomuzda Arduino Bluetooth modülü HC05, HC06'yı kullanarak RGB LED yakma uygulamasını yapacağız. Kendi tasarlamış olduğumuz Android APK uygulamasını telefonumuza kuracağız. Bu telefondan Bluetooth üzerinden RGB LED'imizi istediğimiz renkte yakmaya çalışacağız. Devrede kullanacağımız malzemelerimiz bir adet breadboard'umuz, bir adet Arduino'muz, bir adet HC05 Bluetooth modülümüz. HC05 Bluetooth modülümüze 3.3 volt uygulayabilmek için seri direnç devresi tasarlayacağız. Bunun içinde 2.2 kilo ohm direnç ve 1 kilo ohmluk direncimiz var. RGB LED'imiz var. Ben ortak katot bir RGB LED kullanacağım. Yani şuradaki uzun bacak eksi, diğerlerini kırmızı, yeşil, mavi olarak kullanacağım. Sizde eğer ortak anot varsa burayı artı olarak uygulayacaksınız. Onun devre şemasını da eğitim sitemizde sizlere yayınlarız. RGB LED'imiz için kullanacağımıza 3 tane 220 ohmluk direncimiz ve yeterli miktarda jumper kablolarımız. Devre şemasını karşıma açıyorum. Devre şemasına göre devremi tasarlayacağım. Bluetooth modülümü alıyorum. Breadboard'umun üzerinde bu şekilde konumlandırıyorum. Devre şemasına baktığım zaman 2.2 kilo ohm'un bir ucu RX pinine denk gelecekmiş. Bunu bu şekilde board'umun üzerine yerleştiriyorum. 1 kilo ohmluk direncimi de alıyorum. Hem RX pinine denk gelecek 1 kilo ohm'un bir ucu hem de 2.2 kilo ohm'un bir bacağına denk gelecek. Bunu da bu şekilde buraya monte ediyorum. Şu şekilde gösterecek olursam size. Bakın şu iki bacak birbirine temas ediyor. Şurada RX pinim. Diğer uçları ise aynı hatta değiller. Birbirlerine temas etmiyorlar. Buna dikkat edin. Bu iki bacak birbirine temas edecek. Hem RX'e temas edecek. Ama bu iki bacak birbiriyle aynı şeritte olmayacak. Şimdi devre şemasına baktığımda 2.2 kilo ohm'dan breadboard'umun eksi şeridine gitmiş. Onun için küçük kablolardan kullanayım isterseniz. Şuradan alıyorum. Şurayı eksi şerit olarak kabul edecek olursam şuraya montajını yapalım bunun. Bluetooth modülünün yine eksi pininden şuradaki 4 numaralı pin şurası. Bakın buradan alıyorum. Bunu da buradan eksi pinine bağlıyorum. Bluetooth modülünün hemen sağındaki artı piniymiş. Bakın burası. Buradan artı girişi alıyorum. Bu sefer bunu buradaki artı şeridime bağlıyorum. Devre şemasına göre. 1 kilo ohmluk direnç 7 numaralı pine gitmiş. Aynı renk kablo kullanmaya dikkat edeyim. En azından devremizi takip ederken kolaylık olsun. Şurası 1 kilo ohmluk direncim bacağı. Buraya kablomu ekledim. Bunu da Arduino'da 7 numaralı pine bağladım. TX pininden de turuncu renkli bir kablo gitmiş. TX pini soldan 3 numaralı pin. Yani şuradaki pin. Buradan kabloyu alıyorum. Bu da Arduino'da 6 numaralı pine gitmiş. Evet, Bluetooth modülümün bağlantılarını yaptım. Şimdi gelelim RGB LED'ime. RGB LED'imi alıyorum. Board'un üzerinde şöyle konumlandıralım isterseniz. Uzun bacak bakın burası. Uzun bacaktan nereye gitmiş? Eksiye gitmiş. Şuradaki uzun bacaktan şuradaki eksi şeridime bir hat çekiyorum. Diğer bacaklara ise 220 ohmluk direnç bağlayacağım. Evet, direnç bağlantılarımı da yaptım. Şimdi dirençlerden kablolara götüreceğim. Sol taraf maviymiş. Mavi renge denk geliyormuş. Sol tarafı nereye bağlamışız? Arduino'da A2 pinine bağlamışız. Yeşil renk için Arduino'da A1'e bağlamışız. Kırmızı rengimiz için ise Arduino'da A0'a bağlamışız. Evet, bağlantılarımız bu şekilde. RGB LED'imiz gözüksün. USB kabloyu Arduino kartıma bağlayıp bilgisayarla bağlantısını yapacağım. Kodları Arduino kartına göndereceğim ve cep telefonuna uygulamayı yükleyerek uygulamada devremizi bir test edeceğiz. Bluetooth ile RGB LED kontrol uygulamasının kodlamasını M-Block programında birlikte tasarlayalım. M-Block programını çalıştırdım. Olaylar içerisinden Arduino'na başladığında bloğunu sahneme alıyorum. Kontrol içerisinden de sürekli tekrarla bloğunu bunun içerisine yerleştiriyorum. Benim bir uzantıya ihtiyacım var. Kendi tasarlamış olduğumuz bir uzantı var. Onu M-Block içerisine ekleyeceğiz. Uzantılara geliyorum. Arama kısmına HC-05 yazıyorum.
Bluetooth boşluk HC-05 de yazabilirsiniz. Bakın kendi tasarlamış olduğumuz uzantı bu şekilde. RGB LED uygulamasını ancak bu uzantıda çalıştırabilirsiniz. M-Block içerisinde sadece bu uzantı var. Uzantıları bazen güncellemem gerekebiliyor. Bundan dolayı mesela ben daha önce yüklediğim için bakın burada bir güncelleme butonu gelmiş. Buraya tıklayarak uzantıyı güncelleyeceğim. Siz de eğer daha önce hiç yüklemediyseniz buradaki gibi bir artı butonu gözükecektir. Artı butonuna tıklayarak öncelikli olarak kurmanız, daha sonra da buradan ekle demeniz lazım. Eğer bu şekilde bir güncelleme butonu alıyorsanız önce buradaki güncelleme butonuna basıp daha önce kurduğunuz eklentiyi güncellemeniz ve sonrasında da burada ekle butonuyla buraya eklentiyi eklemeniz gerekecektir. Eklentiyi sizler için tasarladık. Umarım hoşunuza gider. Birçok uygulamayı bu eklentiyle yapabilirsiniz. M-Block içerisinde de RGB LED uygulaması ilk defa bu uzantının içerisinde. Şimdi bu uzantıyı kullanabilmemiz için öncelikli olarak Bluetooth'un RX ve TX pinlerini tanımlamamız lazım. Şuradaki bloğu alıyorum. Hemen Arduino'na başladığında bloğun altına yerleştiriyorum. Ben devre şemasına baktığım zaman Arduino'da RX pinini 6 numaralı pin olarak, TX pinini de 7 numaralı pin olarak kullandığımı görüyorum ve burayı hiç değiştirmiyorum. Sürekli tekrarların içerisine eğer kontrole ekleyeceğim. Eğer ise bloğunu bunun içerisine yerleştiriyorum. Şimdi burada diyeceğim ki Bluetooth'tan gelen sinyal var ise Bluetooth kontrolü uzantıma geliyorum. Bluetooth bağlantısı var mı? Bloğunu bunun içerisine yerleştiriyorum. Eğer Bluetooth bağlantısı varsa Bluetooth'tan gelen metinsel veriyi okumasını istiyorum. Daha sonra sadece bizim devre şemasına ait kod bloklarını buraya ekleyeceğim. Çünkü biz devrede A0, A1 ve A2 çıkışlarını kullandık. Analog çıkışlarını, ama kodlarda biz onu giriş olarak değil çıkış olarak kullanacağız. Ve buraya geliyorum. RGB LED'i tanımla bloğunu bunun altına yerleştiriyorum. Şuradaki kod bloklarını açacak olursam burada bakın analog çıkışları output olarak ayarladığını görebiliyoruz. Kırmızı, yeşil ve mavi renkleri, değişkenleri buraya tanımladığını görüyoruz. Arka tarafta bu kendisi kodları oluşturuyor. Siz hiç kodlarla uğraşmayacaksınız. Hemen bir altına RGB LED değerlerini ayarla bloğunu ekliyorum ve hemen onun altına da RGB LED çıkış kodu bloğunu bunun içerisine yerleştiriyorum. Kodlar her şeyle hazır. Sizin sadece yapmanız buradaki blokları bunun içerisine yerleştirmeniz. Eğer kod içerisini de merak ederseniz bakın yapmış olduğu işlem de burada kod bloklarının içerisinde. Şimdi Arduino kartımı bilgisayara bağlıyorum. Bağlan butonuna basıyorum. Tüm bağlanabilen aygıtları göster kutucuğunu işaretliyorum. Bakın COM7 portu buraya geldi. Bağlan diyorum. Arduino kartımı bilgisayara bağladım. Upload kod ile kodları Arduino kartıma gönderiyorum. Evet, yükleme tamamlandı. Şimdi hep birlikte devremizin çalışmasını bir kontrol edelim. Evet, kodları Arduino kartına gönderdik. Kodları gönderirken 0 ve 1 pinlerini kullanmadığımız için VCC pinini buradan çekip göndermeye gerek yok. Direkt kodları gönderirken hata mesajı almazsınız. Ama yine de hata mesajı aldığınızda ne demiştik? Arduino'ya kodları gönderirken şuradaki VCC pinini çıkartın yerinden, kodları gönderdikten sonra tekrar takın, hata mesajı almazsınız diye söyledik. Şimdi uygulamamız burada. Eğer uygulamayı ilk defa yükleyecekseniz bizim eğitim sitemize gittiğinizde bu devreye ait konu başlığını bulun. RGB LED yakma diye aşağılara doğru iniyorum. Bakın burada isterseniz QR kodla indirebilirsiniz. İsterseniz Bluetooth Control Android uygulaması var. İndir var. Google Drive linki var. Buraya tıklayarak cep telefonunuza bunu kurmanız lazım. Kurarken gelen mesajlara evet deyin. Harici bir uygulama yüklediğiniz için size sorular soracaktır. Nasıl kurulum yapıldığını daha ayrıntılı öğrenmek isterseniz ilk videomuzu izleyebilirsiniz. Bluetooth modülünü tanıtım ve LED yakma videomuzu. Orada tamamen bu uygulamanın kurulmasını anlattık. Bakın uygulamamız burada. Zaten cep telefonuna kurması basit. Evet, şuradan Arduino'ya artı ve eksi bağlantılarımızı yapmadık. Onları yapalım. Ben de Bluetooth'un ışığı neden yanmıyor diyorum. GND'den buraya alalım. Artıdan da buraya alalım. Evet, bakın Bluetooth ışığı yanıp sönmeye başladı. Ne diyor? Benimle iletişime geçebilirsin artık diyor. Programımızı açtık. Burada bakın değişik uygulamalar var. Hangi uygulamayı yapacaksanız o uygulamanın içerisine gireceksiniz. Biz RGB LED yakacağız.
RGB led yakmaya basıyorum. Bu şekilde bakın sayfamız açıldı ve bağlantı yok dedi. Bluetooth cihazınızı seçin demiş. Burada HC05 gözüküyor. Eğer sizde gözükmüyorsa yukarıda Bluetooth aygıtlarına tıklayıp burada Bluetooth aygıtlarını tarama yaptıracaksınız. HC05'i gördükten sonra üzerine tıkladığınızda sizden bir şifre isteyecek. 1234 diye şifreyi girdikten sonra artık HC05'iniz sizin buraya kaydolmuş olacak. Daha sonra siz cihazınızı burada görebilirsiniz. Üzerine tıklıyorum. Bağlantı var diye yazı geldi. Şimdi bakalım. Şuradaki renk paletini ister kullanabilirsiniz. İsterseniz şuradaki kaydırma çubuklarını kullanırsınız. Bakalım renk paletinden renklerimizi yakmaya çalışalım. Bakalım renklerde yeşilde sorun var mı? Yeşilde yok. Kırmızı ve mavinin yerleri değişecek. Evet, şuradaki pini alıyorum. Bunu buraya takıyorum. Bunu da buraya takıyorum. Şimdi bakalım. Bakın kırmızı burada yandı. Maviye tıkladım. Maviyi yaktık. Yeşile tıkladım. Yeşili yaktık. Şu şekilde turkuaza tıklayalım. Evet, bakın turkuaz bir ışık aldık. Şu şekilde fuşya tarzı bir ışık yapalım. Evet, bakın böyle bir ışık aldık. Burada hangi renk olduğunu gösteriyor. Yani uygulamamız çok güzel. Umarım beğenirsiniz. Buradan bakın istediğiniz renkleri buradan seçebilirsiniz. Bu şekilde led diyotunuzun değiştiğini göreceksiniz. Bakın yeşili elde ettik. Tabi nihayetinde burada 3 tane farklı renk var. Her rengi burada elde edemeyebilirsiniz. Nihayetinde bu 3 tane rengi belli koşullarda karıştırıyor ana renkleri. İsterseniz burada Arduino kodları var. Arduino kodlarına tıkladığınızda Arduino'ya yüklenecek kodlar gözükmekte. Devre şeması burada gözükmekte. Bunu isterseniz alıp Arduino'da kullanma imkanınız mevcut. Program tasarladık. Umarım beğenirsiniz dediğim gibi. Eğer bir eksiklikler ya da ilave edilecekler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Daha fazla geliştirebiliriz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.